Üçüncü Dünya Savaşı'nın içinde miyiz? Girdik mi? Evet, bu onların bize göstermek istediği şey. Orta Doğu'da petrol var. Biz sadece bunun için mücadele ediyoruz. Ve mesele petrol değil. Ve mesele petrol. Bundan sonra savaşlar, frekans savaşları. Elimizde bununla yatıyoruz ya, bu bizim ana auramızı ve titreşimimizi bozan, bak hani o Deccal var ya, burada duruyor. Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız. Allah'ımızdan başka hiçbir güç, kuvvet, kurtarıcı yok. Elimizde muazzam bir kitap var, ilahi dil, Kur'an-ı Kerim. Biz okuyacağız ama, biz açıp okuyacağız. O söyledi, o böyle demiş değil. Esmalar temel ana koruyuculardır. Tek sorun şu, eğer Mescid-i Aksa bir şekilde bombalanır, bir şekilde yıkılırsa bilin ki ana tuşa o zaman bastılar. Ley hatlarının ana kapılarından biriydi Hatay. Anadolu onların esas gözünü diktiği yer. Çünkü Anadolu saf DNA'nın tohum kasası. Bunlara dünyada bizim insan gibi bildiğimiz kimler hizmet ediyor? Sırada ne var? Yapay zeka ile kontrol altına almak. Ve en büyük tehlike bu. Efendim merhabalar. Astrolog Damla Ünder'le beraberiz. En son konuştuğumuzda ezoterik konulara girmiştik ve ben dedim ki bu Damla Ünder neymiş ya? Nasıl böyle açıklayıcı, nasıl kafamızı aydınlatıcı anlattın? Damla hala o yayınımız izleniyor. Evet. İzlemeyenler olayları, Epstein meselesini anlamak için lütfen o yayını izlesinler. Ama çoğunluk izledi. Evet. Bu tarafını niye öne çıkarmadın hiç Damla? Şimdi zamanı geldi. Zamanı Süper. şimdi. Kova çağı ile birlikte ve bu tutulmalarla birlikte artık bazı şeylerin ortaya çıkması gerekiyordu. Nacizane bizim de bunda bir payımız olursa ne mutlu bize. Bugün de çok açıklayıcı bir video olacak, bir yayın olacak. Üçüncü Dünya Savaşı'nın içinde miyiz, girdik mi? Öyle herkesin anlattığı taraftan değil, yine ezoterizm üzerinden giderek astroloji bilgisini de içine katarak Damla yine kafamızı aydınlatacak. Damla biz şu an ne yaşıyoruz? İran, evet beklenen bir şey baktığında, yani böyle göstere göstere geldi de bizim bu yaşadığımızın adı ne? Olaylar birbiriyle ilintili mi? Epstein davası dahil. O yüzden lütfen rica edeceğim. O yayınımızı izlemeyenler de lütfen izlesinler. Çünkü aslında bu yayınlar birbirinin devamı şeklinde doğru. ilerliyor. Çünkü dünyada şu anda yayılan kötülük halkaları birbirine bağlı. Hiçbiri birbirinden ayrı değil. Şu anda Orta Doğu'da olan savaşı petrol savaşları gibi gösteriyorlar. Aslında bunu yıllardır petrol savaşı gibi gösteriyorlar. Peki madem bu sadece petrol savaşı da, Irak'a 1922'de girdiklerinde, daha sonrasında ilk İran'la petrol anlaşmaları imzaladıklarında, neden dünyanın en kadim şehirlerinde yeraltı zenginliklerinin, petrolden bahsetmiyorum, yazıtlardan, kadim metinlerden bahsediyorum. Neden petrolden önce gidip de oralarda arkeolojik kazı başlattılar? Neden? Çünkü dünyanın hakimiyetini ellerine geçirmek istiyorlar. Çünkü 1922'de Sümer metinlerinden Babil Krallar Prizması bulundu. Çok ilginçtir Ferda. 1922 ne oluyor? Irak'a tam giriyorlar ve Irak'a girdikten sonra nedense petrol yatakları ya da belli bölgelerin kontrolünden önce yaptıkları ilk iş arkeolojik kazı başlatmak. Arkeolojik kazıyı başlatan adamsa Welt Blundell diye bir adam. Welt Blundell kim İngiltere tarihinde? Kendilerini Eğitsoy diye nitelendiren ailelerden birinin çocuğu. Sözde o bölgeye gazeteci olarak gitmiş ki biliyorsun İngiliz istihbaratının gazetecilik aklı tamamen bir ajanlıkla alakalıdır. Ne gariptir ki bölgeye gidince eliyle koymuş gibi bulup Sümer Krallar Prizmasını çıkartıyor. Ve hatta bu prizma bugün de Welt Blundell prizması olarak geçiyor. Bir bakalım şu anda bu prizma nerede? Nerede? Oxford'da Ashmolean Müzesi'nde. Yani bu prizmanın önemi ne? Bu prizmanın önemi ne? Sümer Krallar Prizması'nın üstünde kralların kaç yıl yaşadığı yazıyor. Ne kadar süre hüküm sürdükleri yazıyor. Bir insan ömrü ne kadar? 80 yıl ortalama. Ama buradaki kralların, hatta bak bazılarını not aldım eksik söylemeyelim diye. Alülim 28.800 yıl. Alal Nagar 36.000 yıl. Enmenluana 43.200 yıl. Sümerlerin 60'lık sayı dilimini kullandığını düşünsek bile bir insan ömründen bahsetmiyorlar burada. Daha sonra Kumran mağaralarında bulunan Ölüdeniz yazmalarında da o dönemin yöneticilerini yarı tanrı olarak nitelendiriyorlar ve bu sebeple de ömürleri daha uzun. Çünkü onlar tanrılar tarafından
DNA'larının değiştirildiğini ve farklı bir soy olduğunu düşünüyorlar. Bugün Epstein denen yaratık yıllardır çeşitli kraliyet soylarının tamamı kendi kanlarını biz insan kanından daha üstün olarak görüyorlar. İşte tam da bu sebeple biz insanlık sadece onlara hizmet etmek için, onların enerji kaynağı olmak için varız. Evet, bizi enerji kaynağı olarak Biz kesinlikle görüyorlar. onlarla aynı kandan, Asla, aynı DNA'dan asla değiliz. Biz saf kan, yani tabii şu anda aramızda bunlar var. Biz daha saf kan olan taraftayız. Dolayısıyla temel amaçları aslında o saf kanı, yani yüce yaratıcı ile arasında bağ kurabilen, o yüce yaratıcının içine ruhunu üflediği bizleri aradan çıkartmak, kurban etmek, yok etmek. Çocukları öldürmelerinin temel sebebi de bu. Çünkü çocuklardaki enerji saf enerji. İran'da bir okulun bombalanması, yüzlerce çocuğun ölmesi de bunun işareti mi? Savaşı bu yüzden tam da bununla başlattılar. Çünkü onlar sözde kendi tanrılarına, yani şeytanlarına bir ritüel yaptılar, adak adadılar gibi. Yani adak adamak değil de bir Tırnak kurban, içinde yani. Tırnak içinde, bizim için asla aynı şey değil. Bir kurban ritüeli başlattılar ve savaşı böyle açtılar. Orada ölen her bir çocuğun yaşayacağı ömür yaşayamadılar. Kendi ömürlerine ve güçlerine katılacak zannediyorlar. Yüzyıllardır bu böyle, bu ırk diyeceğim çünkü bunlar insan değil. Reptil soyu diyorlar. Reptilyanlar var ya Ferdacığım, o soydan bahsediyorum. İşte bu soy yıllardır dünyada bu yüzden savaş çıkarıyorlar. Çünkü korkuyla besleniyorlar. Korku en düşük titreşim. Evet. Ve nasıl korku yaratırsın? Savaş çıkararak, öfkeyi tetikleyerek, insanları öldürerek, Kan akıtarak. kan akıtarak. Yaptıkları, Epstein'de de çıkan ritüellerde bak, yaptığı şeylerde insanları en üst seviyede acı çektirerek öldürmek var. Çünkü tam olarak insan acı çekerken o anda yaydığı düşük frekans, bunlar gibi varlıkların enerji sistemlerinin yakıtı, adeta benzin deposu. Dolayısıyla bugün dünyada hiçbir zaman durulmayan Orta Doğu topraklarında akan kanın temel sebebi de en kadim metinlerin o toprakların altında olması. Bak, Irak'tan çıktı bu krallar prizması. Yine Irak bölgesinden çıktı Sümer metinleri. Peki ya İran'dan çıkan Elam yazmalarına ne diyeceğiz? Elam yazmalarının çok büyük bir kısmı çözüldü. Ama bir bölümü var ki onu hala çözemiyorlar. Ve buralarda yazanlar, bu çıkan arşivlerin hiçbiri direkt insanlığa sunulmuyor. Bu sana söylediğim Enoch'un kitabını bulmuşlardı ya hani Irak bölgesinde. Onları bulduktan sonra kim aldı biliyor musun? Vatikan. 50 yıl boyunca Vatikan'ın arşivinde saklandı. Ve Amerika'nın zamanında bir anda 2. Dünya Savaşı'na müdahale edip ortamın lordu gibi ortaya çıkışının temel sebebi de aslında Hitler'in yaptığı, ta Hindistan'a kadar Tibet'in dağlarında aratmıştır ki 7 tane ölü Tibetli rahip bulunmuştur basıldığında. İşte o bilgileri ele geçirmekti. Ve sonrasında bu adamlar adeta bir DNA değişim süreci başlattılar. Saf ırkın, saf kanın titreşimini bozarak yaratıcıyla, Allah'la olan bağını kesmek istediler. Yine bununla birlikte dini kullandılar. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bak, farkındaysan sosyal medyada çok ilginç şeyler köpürtülüyor. İşte insanlar din adı altında büyük gösterişler yapıyorlar. Bizim zamanımızda böyle miydi? Asla. İçimizde yaşardık her şeyi. İnsanlar için gönderilmiş Kur'an-ı Kerim'i kaç kişi bütünüyle okumuştur acaba? Birilerinin söyledikleri yola devam ediyor. Oysa ki bizim çıkış kapımız tam olarak orada. Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'de bizim çıkış kapımız. Ben böyle söylediğim zaman diyorlar ki dünyada savaşlar oluyor, para. O sadece, Kur'an-ı Kerim sadece orada yazılan bir kitap değil. İçindeki huruf ilmi, seslerin titreşimi, tamamen esmalar, tamamen bizim dijital ve ilahi nurdan kodlarımızı titreşime geçiriyor. Ay, tüylerim diken diken oldu Damla. Sen dedin ya 3. Dünya Savaşı geliyor mu diye. Ferda, 3. Dünya Savaşı başladı. Sadece insanlara gösterdikleri şey şu anda Orta Doğu'da, bakın topla tüfekle devam ediyor yu göstermeye çalışıyorlar. 3. Dünya Savaşı frekanslarla olacak. Şu anda insanları frekanslarla kontrol edecekler. Geçmişte insanlık tarihinin gidişatıyla uyumlu olmayan ziguratlar var. Onu geçtim, Mısır piramitleri var. Hala Mısır piramitleriyle ilgili 1000 tane tevatür döner. İşte uzaylılar mı yaptı, öyle mi oldu, böyle mi oldu?
Bir Allah kulu da sormuyor. Ya neden bu ziguratlar, piramitler, doların üstünde üstü boş olan piramit, $1 üstünde? Neden bunlar hep piramit? Ve neden bunların hepsinin tepesinde bir altın dökümü var? Çünkü gökle yer arasındaki enerji geçişini sağlamak için kullanılmış. Bunlar kötünün eline geçtiğinde insanlara negatif titreşim yayıyorlar. Neden toplumda bu kadar çok cinayetler çoğaldı? İnsanlar neden bu kadar Bir vahşileşti? şiddet sarmalındayız. 3G'den 4G'ye geçiş oldu. Daha sonra 5G'ye geçiş olacak. İnsanları, bak elimizde bununla yatıyoruz ya, bu bizim ana auramızı ve titreşimimizi bozan, bak hani o Deccal var ya, burada duruyor. Zaten seninle bir yayın daha yapacağız. Yine şok olacaksınız, ona da takip etsinler. Bak böyle dinliyorum. Evet, burada duruyor. Neden bu kadar kötüleşti diyoruz? Çünkü bizim o saf, ilahi olan nurdan titreşimimizi bloke etmeye çalışıyorlar. Ve geçmişte bunu ziguratlarla yaptılar, belki piramitlerle yaptılar kötülerin eline geçtiğinde. Bugün neyle yapıyorlar? 5G kuleleri, büyük veri baz tabanları. Tarihte bir şey değişmiyor yani. Sadece şekli değişiyor aslında. Ama bize gösterilmek istenen petrolü ele geçirmek, para sahibi olmak. Ya Değil bu mi? adamlar parayı basan adamlar. Paranın ana sahibi bunlar zaten. Evet, oradan bir petrol, bu onların bize göstermek istediği şey. Orta Doğu'da petrol var ve biz sadece bunun için mücadele ediyoruz. Madem öyleydi de 2003'te Irak'a savaş başlattıklarında ilk olarak neden Bağdat Müzesi'nin altına girdiler de tabletleri ve parşömenleri 7 kargo uçağıyla Amerika'ya taşıdılar? Madem ana amaç petroldü, zenginlikti, Tırnak içinde yersen Irak'ı özgürleştirmekti. Neden o zaman ilk yaptıkları eylem Bağdat Müzesi'nin altını yağmalamaktı? Neden onlar 2003 yılında harekete geçtiler? Çünkü o dönemde savunduğum bir yapı değil tabii ki ama Saddam kendini Nebukadnezar'ın torunu olarak nitelendiriyordu. Ve Babil şehrini yeniden kuruyordu. Hatta o Babil şehrini kurarken böyle kayaçların üstüne Nebukadnezar'ın torunu Saddam yazdırmış adam. Öyle bir narsizmden bahsediyorum. Sonra orada bir zigurat buluyor, onu halka açıyor. İnsanlar gidiyor, ziyaret ediyorlar. Sonra o ziguratın altında gizli odalar bulunuyor. O gizli odalar bulunduktan sonra bölge turizme kapanıyor. Askeri, bunlar tarih uydurmuyorum, açarlarsa her yerden bulurlar. Bölge turizme kapanıyor ve çok büyük bir asker korumasına giriyor. Amerika ve İngiltere karışıyor bununla birlikte. Çünkü bulunan şeyin yıldız kapısı, Stargate olduğu düşünülüyor. Ve bir anda sözde Irak özgürleştirme operasyonuyla Irak'a giriliyor ve ilk müdahale edilen yer tam olarak bunların bulunduğu bölge. Daha sonrasında İran'a bakıyoruz. İran'ın petrolüyle alakalı kontrolden bahsediyorlar. Ya İran zaten 1905 yılından beri, bak 1905 yılından beri İngiltere ile, daha sonra işin içine 2. Dünya Savaşı ile Amerika'nın girmesiyle petrollerinin kullanımı hakkını zaten sürekli devreden bir coğrafya. İran'ın tarihine bir baksınlar. Önce böyle bir din kisvesiyle yönetilme, özgürleştirme, din kisvesi, Bu özgürleştirilme. bir döngü gibi devam Bu ediyor. döngü sürekli devam ediyor ve sadece ne değişmiyor biliyor musun? Buna müdahale edenler önce İngilizler, Ruslar, arkasından devreye çat diye ABD giriyor. Yani müdahale eden güçler, oynatan güçler aynı ama bize gösterilen film çok farklı. Peki Kudüs? Yani şu anda İsrail'in olduğu bölge. İsrail'in olduğu bölgede Mescid-i Aksa var. Mescid-i Aksa Hazreti Muhammed'in göğe yükseldiği yer. Böyle bir yeri nasıl Yahudilere verebilirsin? Mescid-i Aksa Hazreti Muhammed tarafından bile kutsal kabul edilmiş 3 bölgeden bir tanesi. Hatta oradan göğe yükseldiği, diğer tüm peygamberlerle de Buluştu, Miraç hadisesi. Miraç hadisesinden bahsediyorum. Şu anda nerede? Ve bu akıl diyor ki, o Yahudi aklı, tapınağı 3. kere yapacağız ve ondan sonra dünyaya hakim olacağız. Tapınak 2. kere yapıldı. Şunu söyleyeceğim. Eğer Mescid-i Aksa bir şekilde bombalanır, bir şekilde yıkılırsa bilin ki ana tuşa o zaman bastılar. Şu an böyle bir risk görüyor musun? Bu çok uzun zamandır söylene geliyor. İhtimal vermek istemiyorum. Ama
çıldırmış şekilde geldikleri noktayı düşündüğümde, hak, hukuk düşünmeden ilerlemelerini düşününce yaparlar mı? Ferda 2030'a resetleme takvimi başlattı adamlar, geri sayım. Sence yaparlar mı? 2030'un da bunlarla mı ilintisi var? Bunlarla ilintisi var. Şimdi o zaman bir reset daha atayım, kafalarımıza yakayım mı? Şimdi Sümer tabletlerinde, Elam tabletlerinde ve bulunmuş bu kadim tabletlerde. Bu arada bunlar sağdan soldan uydurma değil. Hepsi müzelerde var. Sadece araştırmadığımız için bilmiyoruz. Dünyada bir döngüden bahsediyor. Ve nasıl bugün o zamanın geldiğini anlıyoruz. O zaman adamlar göksel yıldız konumlarını belirtmişler. Ve bir daha gökyüzü aynı konuma geldiğinde aynı reset yaşanacak. Ve 2026-2033 arası tam olarak yıldızlar bu konuma geliyor. Ve şimdi biz bunu araştırmadığım için bilmiyoruz ama bu adamlar yüzyıllardır bunların peşinde olduğu için bunun farkındalar. Niye bir anda bu kadar sapıttılar? Niye? Kimse sormuyor. Adamlar yaptıkları ayinleri göz önüne serdiler. Kimseye bir şey olmadı. Adamlar İran'a hareket başlattı. Bir ilkokulda küçük çocukları öldürerek başlattılar operasyonu. Yani her ne yapıyorlarsa gözümüze soka soka yapıyorlar. Normalleştirmek isteyerek yapıyorlar. Davalar devam ediyor. Kimseye hiçbir şey olmuyor. Bu adamlar alenen ne yapmak istediklerini gösteriyorlar. Bunun reklamını yapıyorlar ve tüm dünyada bunu izliyor. Ve bu adamlar bunu nasıl yapacaklarını öğrenmek için yüzyıllardır bu tabletlerin peşindeler. Bunların tamamını toplamaya çalışıyorlar. Topladıklarında ne olacak? Topladıklarında düğmeye basacaklar. Çünkü o tabletlerde anlatılana göre o Enoch'un kitabına falan baktığında şu anlatılıyor. İnsan melezleme anlatılıyor. İnsan tohumunu melezlemekten bahsediliyor. Ve bunlar da kendini yarı tanrı görüyorlar. Sar filmi geriye, geçmişte İngiliz kraliyet ailesi. Biraz daha sar geriye, antik Roma, antik Yunan. Bunlar niye hep birbiriyle evleniyordu? Kardeş evlilikleri, ensest ilişki o kadar fazla ki. O zaman daha DNA sarmalı bilmiyorlar. O zaman daha DNA ile oynamayı bilmiyorlar. Kendi olduklarını düşündükleri sözde asil kanı nasıl koruyacak? Bozulmaması için. İçeride tutarak evlilikleri. İçeride tutarak. Bütün dünyadaki kraliyet aileleri akrabadır biliyorsunuz. Evet. Aynı kökten, aynı soydan yürür. O- Alakasız ülkelerin bile yani. Tabii İngiltere, Fransa ile Fransa, Tabii. İngiltere, Almanya hanedanlığıyla arasında çok ciddi akrabalık ilişkileri vardır. Peki o zaman hatta şöyle söyleyeyim, o kadar çok birbirleriyle evlenmişler ki tarihte kendilerine ait özel genetik hastalıkları var. Habsburg çenesi var mesela. Genetik hastalıktır bu. Hemofili Viktoryan dönemden kalmadır. Kanın pıhtılaşmamasıyla alakalıdır. O dönemde kanı böyle antik Mısır kardeşleriyle evlenmeler ve inanılmaz anomalilerle doğuyorlar. Tutankamon'un mezarı bulunduğunda kaç tane bulundu? Baston bulundu ve daha çok genç 17-18 yaşlarında bastonları var. Çünkü çok büyük anomalilerle doğmuş, kardeş evlilikleri var. O zaman bu kanı evlenerek bozmadan tutabileceklerine inananlar, bu tabletler ve bu tabletlerde yazanlar ele geçtikçe, ki bakın dikkatinizi çekiyorum, bunlar bulunduktan sonra Vatikan'ın falan arşivlerinde kalıyor yıllarca. Hemen açılmıyor da. Daha sonra bu adamlar birden DNA değişimini farklı yollarla yapabileceklerini keşfettiler. Epstein'le ilgili New Mexico'da, Mexico City'de Zorro çiftliği diye bir çiftlik açmış adam. İnsan çiftliği. 20 tane kadını aynı anda hamile bırakma bırakıyor. derdi. Bakın bu bir cinsel sapkınlık ötesinde. Onun da ötesinde. Bu bir evet. cinsel ritüel. Bu adam kendini yarı tanrı zannediyor. Ve soyunu kadınlarla birlikte olarak çoğaltmaya çalışıyor. Ve buraya seçtikleri çocukların özellikle kanlarına ve DNA'larına bakıyorlarmış. O kadar kan topladılar zamanında. Her yerden gitti. Orada başka bir şey arıyorlardı. Saf kanı arıyorlardı. İşte o henüz müdahale edilememiş kanları arıyorlardı. Saf nur olanları arıyorlardı. Onların titreşimini bozmaya çalışıyorlardı. Bugün geleceğimiz savaşın, bugün yaşadığımız savaşın onlar çoktandır topla tüfekli olmadığını biliyorlar. Ve mesele petrol değil. Ve mesele bundan sonra savaşlar, frekans savaşları, dijital savaşlar. İşte seninle bir sonraki... Nasıl korunacağız? Nasıl korunacağız? Şimdi biz bu adamlar neden besleniyor?
Korkudan besleniyor. Korku bunların en temel frekansı. Ve tüm alanlarda bizi korkutmaya çalışıyorlar. Bir kere korkmak yok. Korku frekansından acilen çıkıyoruz. Kalbimizi, ana ruhumuzu korumak için ne yapacağız? Sağın solun söylediğiyle değil, onun bunun ağzından çıkanla değil. Bize bir kod olarak gönderilmiş. Adeta tüm kötülüklerin böyle üstünü kapatacak bir kod olarak gönderilmiş. Elimizde muazzam bir kitap var. İlahi dil, Kur'an-ı Kerim. Biz okuyacağız ama. Biz açıp okuyacağız. O söyledi, o böyle demiş değil. Bunlar bizi gerçeklikten kopartmaya çalışanların söyledikleri. Açacağız önümüze, okuyacağız. Tekrar okuyacağız, tekrar okuyacağız. Benim bu bahsettiklerim, bu korunma kalkanları Kehf suresinde açık açık anlatıyor. Açık açık anlatıyor. Dabbe'nin geleceğini anlatıyor. Yecüc Mecüc'ü anlatıyor. Şimdi Kur'an zamansız bir kitaptır, Kur'an-ı Kerim. Şüphesiz. Dolayısıyla sembolik anlatımlar vardır. Ve biz birazcık niyet edersek anlamaya, okumaya, öğrenmeye, o sembolik anlatımları çözdüğümüz an zamansız olduğunu anlayacağız aslında. Ve o zaman gerçek titreşim başlayacak. Nasıl korunacağız başka? Anadolu toprağını korumak zorundayız. Tohumlarımızı korumak zorundayız. Anadolu onların esas gözünü diktiği yer. Çünkü Anadolu saf DNA'nın tohum kasası. O yüzden diyorlar ki bize bomba atarlar mı? Bu toprakların altında onların ihtiyacı olan kadim hazineler var. Atmazlar. Ama Bize bir gelmeyecekler mi? hayır. Şöyle gelmeyecekler. Topla tüfekle gelmeyecekler. Ha. Çünkü bu toprağı topla tüfekle bombayla yok etmeye Tarihte çokça denediler. denediler, olmadı. Karadan yürüyerek gelseler oradaki titreşim harekete geçiyor. Hiç olmayacak çünkü biz son kanımızın damlasıyla gireceğiz olaya. Bir de o toprağı yok etmek istemiyor ki, onun altındaki veriye ihtiyacı var. Ki ana laboratuvar alanları, Göbekli Tepe, Karahan Tepe, bunları başka yayınlarda konuşacağız. Bir saniye şu an çok manşet veriyorsun ve yani bu evet bir sonraki yayını yapmalıyız. Benim devrelerim yanıyor şu an. Bir, bizim topraklar kıymetli. Çok. Biz evet Allah diyorum ki bazı ırklara bazı özellikler vermiş. Türklere de ya bu benim nacizane fikrim cesaret, vatanını koruma, iman gücü bunları vermiş. Genetiğimizde var. Yanlış mı düşünüyorum? Hiç yanlış. Anadolu da o yüzden bize öylesine emanet edilmemiş diye düşünüyorum ben. Asla, asla değil. Anadolu ley hatlarının, yani dünyanın ana enerji hatlarının kesişim noktalarının olduğu bir yer. Anadolu ilk tohumun, ilk buğdayın çıktığı yer. Anadolu Nuh'un gemisinin tekrar hayata geçtiği, kurtulduğu yer. Bu ne demek? Orijinal insan DNA'sının tekrar kurtulduğu, tufandan kurtulduğu yer demek. O yüzden Bir saniye, Nuh'un gemisinde kurtulanlar aslında orijinal insan DNA'sı olanlar. Evet. Soyun devam etmesi için kurtulanlardı. Evet. Yani bir orada bir kıssa, bir metafor değil sadece. Biz Sadece- aslında aynı şeyi yaşıyoruz yine. Evet. Yine bir kurtuluş gemisine binmemiz gerekiyor galiba. Yanlış mı anlıyorum? Yok, çok doğru anlıyorsun. Ve Anadolu o kurtuluş gemisi. Şöyle bir bak, şimdi Anadolu'da olan kendi içimizdeki bu ritüellerimiz vardır. Kadim dualar vardır. Evet. Onların tamamının altına baktığında korunmalar yatar. Negatiften korunmalar yatar. Şimdi Nuh'un gemisinin, şimdi o yüzden diyorum sembollerin alt anlamına bakmak çok önemli. O yüzden Kur'an-ı Kerim zamansız ve yüce bir kitaptır. Nuh'un gemisinde ne anlatılır? Tüm hayvanlardan bir gemiye konuldu. Şimdi bu mantık olarak mümkün değil. Tüm hayvanları canlı haliyle bir gemiye koymak mümkün değil. Ama neyi saklayabilirsin? DNA'yı saklayabilirsin. Tohumu saklayabilirsin. Ve bunlar o tufandan kurtulduğunda tekrardan dünyada saf halle hayat bulurlar. Anadolu'nun ve Türklerin kanındaki saf titreşimin en büyük farkında olan liderlerden biri Mustafa Kemal Atatürk'tü. Mu ile ilgili yaptırdığı araştırmalar, yaptığı o arşivler hala şu anda duruyor. Sadece bir tanesi kayıp. 7. dosya. Neden kayıp? Ne var? Ne var orada da neden kayıp? Türklerin soyunun tam olarak nereden geldiğini acaba bulmuş olabilir mi? Çünkü Tahsin Mayatepe'yi göndermiştir araştırmaya.
Kurtuluş Savaşı'ndan çıkmışız, dünyaya kafa tutmuşuz ama ileriyi öyle görmüş ki bugün olacakların farkında. Bugün olacakları biliyor. Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'ye çevirtmiş, herkes okusun diye. Bugün olacakların farkında. Yani çok ciddi bir görü bu. Dolayısıyla biz hem Kur'an'ımızla hem öngörülerimizle hem damarlarımızdaki kanla Damarlarımızda akan asil kan. O da muhtaç sıradan bir olduğun cümle değil. kudret damarlarında akan asil kan da mevcuttur. Ya Damla, şunu ne olur net bir şekilde anlat. Ya bunların nihai amacı ne? İnsanları, yani kendilerinden olmayan, kimde onlar kendilerini o elitler yarı tanrı zannediyor. Bütün soylar, kraliyet aileleri, bu Epstein'ler falan, Hı. işte bu İsrail'in başındaki, bunların tamamı kendini yarı tanrı zannediyor. Ve diğer insanlar onların hizmetçisi olacak, diğer insanlar onun kölesi olacak. Şimdi geçmişte savaşlarla, manda himayeyle bunu yaptılar. Onlar bitti artık. Sırada ne var? Yapay zeka ile kontrol altına almak. Ve en büyük tehlike bu. Boşuna ChatGPT okey demedi Pentagon'a. Evet. Çünkü oradaki verileri kullanacaklar. Hepsi, Başlattıkları savaşta. evet. Okey dedi ya, benim her şeyim size açık dedi. Aksini düşünenler, hayır biz bunları size hibe edemeyiz diyenler de var ama Evet. yapay zekanın geldiği noktayı ve gideceği noktayı düşündüğümüzde ben kullanmamayı tercih ediyorum. Doğru mu yapıyorum? Şöyle, yapay zekanın ne olduğunu düşmanımızı iyi tanımak zorundayız. Hmm. Onu iyi tanırsak eğer o zaman nasıl kontrol edebileceğimizi görürüz. Ama biz bunu maalesef şu anda diyorlar ya, yapay zekayı kullanmakla kullanmak arasında fark var. Şimdi yapay zeka algoritmalarla çalışıyor. Sana Instagram'da neyi gösteriyorlarsa senin zihnine o yatıyor. Evet. Yani şu anda tuhaf akımlar, insanların geldiği yozlaşmanın farkında mıyız bir kere hepimiz sosyal medyadaki? %100. İnsanların ona sorduğu sorular, o yozlaşma aslında şu anda savaşı başlattı. Yozlaşma ortada. Adamlar şu anda zihni sığlaştırıyorlar. Yani bizim en alt beynimize hitap ediyorlar. İşte daha böyle insani olmayan özelliklerimizin, spiritüel tarafımızın olmadığı, hatta ona sürüngen beyin denir tıpta, ona hitap eden şeyler yapıyorlar. Ya ben diyorum ki şuncacık aklımla. Tekerleğe ateşi bulduk, serüven başladı, ilerledik ya. Hani bizim 2026'da çok insanlığın level atlaması gerekiyordu. Hayır, bilerek daha da geçmişe gidiyoruz. Düşünce yok, konuşma yok, akletme yok. Sadece burada geçirilen vakit, önünüze atılan her akıma ay dur ben de eksik kalmayayım. Manyaklık değil mi bu ya Damla? Zaten İstedikleri bu. Bu işte savaş böyle başladı. Savaş böyle başladı. Sen saatlerce bunu kaydırdığında aslında o anda tabiri caizse ruhsal DNA'na, aklının frekanslarına bombalar atılıyor. Sen o saçma sapan akımların içinde gezdiğinde o tuhaf insanları neyi pompalıyorlar Instagram'da? Gösterişli hayatlar. Her şeyi ne kadar büyütür olduk. Cinsiyet partileri, ya kutsal mekana gidiyor. Bir umreye, bir hacca gidiyor. Öncesinde yapılan parti var. Sonrasında dönünce de. Sonrasında yapılan parti var ve insanlar buna özeniyor. Bu adamlar zaten istediklerini yapmak üzere. Şimdi diyorlar ki para, petrol. Yahu senin bilincin ve zihnin açılırsa zaten sen kendi ülkendeki, dünyadaki tüm kaynakları kullanabilir hale gelirsin ki. Bunlara dünyada bizim insan gibi bildiğimiz kimler hizmet ediyor? Ana figürleri kim? Şu ana figürlerini bir ailelerden bahsederler ya, böyle işte dünyayı. Evet. O aileler böyle sahnedeki fotoğraflar. Ha. Ferda, onların üstündekileri hiçbirimiz bilmiyoruz. Bu Epstein'ler, bu işte Trump, o aileler hepsi. Kraliyet aileleri. Tabii. Bunlar tamam. böyle fotoğrafın görünen kısmı. Bunlar aslında maşalar. Bunlar ana güç kaynağı, ana veri kaynağı değiller. O kim? O ya da onlar kim? Onların hiçbiri kendini göstermez. Gösterir mi? Belki de sen yürürken yanından geçiyor. Belki de tatil yaptığın yerde var. Ama ne yüzünü ne de izini bilemezsin. Çünkü dünyada belli büyük savaşları başlatanlar, insanlara eziyet edenlerin yüzü görünüyor. Artık biliyoruz, mesela liderler var. Bak ne yapmaya başladılar Ferda? Bir anda dünyanın bir liderini ve tüm kurmaylarını öldürdük dediler. Hamane. Evet. Bu nasıl bir şey ya? Savaş yani operasyon başladı.
İran çok Evet. güçlü olduğunu söylüyor. Evet. Bir istihbaratı da var. Hatta dedik insanlara İran'da da hiçbir şey yokmuş belli ki dediler. Bir operasyon başladı ve sen bunu biliyorsun. Sen bir ülkenin liderisin. Herkesin bildiği bir yere gidiyorsun. Tüm üst kurmaylarınla ve ailenle. Çok ilginçtir ki. O tüm üst kurmayların da o tüm kötülükleri başlatıp yaptığın, anlaşmaları yaptığın adamlar bu arada. Tarihe biraz bakmak lazım. Ve bir anda bu kadar üst düzey korunan bir adamken Ölüm bir haberi bomba ve ölüyorsun. Öldü mü? Hayır tabii ki. Hamaney yaşıyor mu? Ya yani şimdi hep diyorum ya bize gösterilmek istenen şeyi artık köpürtmüyorlar bile. Yani al buna inan diyor. Ya İran'ın liderinden ve üst kurmaylarından bahsediyoruz. Savaş başlamış. Savaşın başlayacağını biliyor. Anlaşmamış çünkü bak her şey planlı. Elini kolunu sallaya sallaya tüm o üst kurmaylarıyla ve ailesiyle açık eşkere herkesin bildiği konutuna gidiyor. Oraya bomba düşünce de bu tahmin edilemez gibi gösteriliyor. Mümkün mü bu ya? Şu mu amaç o zaman? Ben Hamaney'i bile bir anda öldürebilecek güçteyim mesajı mı vermek yaşasa da? Yani bence konu Ne? şu, gerekli alışveriş satışlar yapıldı. O anlaşmanın karşılığı da beni yok sayın ben hayatıma devam edeyim bu adamlarla dendi. Öldü gösterildi kim bilir nerede. İş nereye gidecek? Bundan Oradaki sonra? şimdi bu sözde kendini elit zanneden büyük güçlerin işte ki ABD, İngiltere ve Avrupa'dan bahsediyoruz. Bunların genel yaptığı şey şu. Bölgeye giriyorlar. Arkeolojik tarihini her anlamda yağmalıyorlar. Arkasından varsa petrol, yeraltı zenginliği kullanıyorlar. Sonra bölgeyi karanlığa terk ediyorlar. Arkasından kendi yetiştirdikleri bir adamı bölgeye kurtarıcı diye sunuyorlar. Ve halk da kurtulduğunu zannediyor. Bu filmin görünen tarafı. Evet. Görünmeyen tarafı da nereye? Görünmeyen tarafında ulaşacaklar? mevzu şu. Adam o tüm artık kadim bilgileri o toprağın altındakine eline geçirecek. Bunu dijital için kullanacak. İnsanları frekanslarla, yapay zekayla kontrol edilebilir. Bunların amacı şu. Bizi dijital köle yapmak istiyorlar. Düşünmeyen, sadece onların yönlendirdiğini yapan köleler yapacaklar. Amaçları bu adamların. Bunlar da sözde elitler, üst sınıf ya. Onlar da dünyayı tıpkı buldukları Sümer tablet metinlerindeki tanrılar gibi yönetecekler. Sence bu adamların daha fazla paraya ihtiyacı var mı? Hayır yok para ellerinde. Peki bu adamlar paraya oynamıyorlarsa neye oynuyorlar? Başka bir şey olmalı. Uzun ömür, tanrıcılık. Bu dünyada kalsın ki bu gücü yaşayabilsin. Gitmek istemiyorlar. Gitmek istemiyor tabii ki. Tabii ki gitmek istemiyor. Yoksa bunları para için yapıyor olabilir mi? Zaten paranın ana sahibiler. Peki ben bu kadar gücü 80 yıl yaşarsam kullanabilir miyim? Epstein'in dünyaca ünlü insan klonlama ve transhümanizm çalışmalarına yaptığı bağışları bir yazıp öğrensinler. Kendini klonlatmaya çalışıyor bu adam. Klonlar Ya da aramızda mı? klonlar aramızda. Yeni çıktı daha bakın Jim Carrey. Bir 3-4 günün vakası. Jim Carrey televizyona çıkıp ödül alan adamla sizin bundan önce televizyonda izlediğiniz Jim Carrey aynı adam mı bir bakın ya. Ve bir şey söyleyeyim mi? Bunu herkes anladı ve adamlar bunu yalanlamadı. Ferda çok sıkıntılı bir yere geldik. Gözümüze göstere yapıyorlar. Ve insanlar tüm bunun hepsini farklı şeylermiş gibi düşünüyor. Temel problem burada. Ve şuna inanmıyorlar. Bütün her şey iç içe, ilintili. Ne yaşıyorsak artık bu meselelerden ayrı gayrı düşünemiyoruz. Aynen. Savaş diyorsun. Hayır savaş artık savaş değil. Epstein diye bir adam çıkıyor. Kuklalarından biri. O yüzden şimdi ne olacak? Şimdi tabii ki bu sırada bizim Anadolu toprakları var. Bunu herkes söylüyor ve herkes biliyor. Türk toprakları, Anadolu toprakları var. Ama bir yeri kaçırıyorlar. Bak o ezoterik kısmını, altını görmedikleri için. Topla tüfekle giremezler bu topraklara. Konu o değil. Ama frekansla girecekler ve giriyorlar diyor. Evet, titreşimlerle, frekanslarla, belki yapmaya çalıştıkları yapay afetlerle. Bunlarla girmeye çalışacaklar. Ley hatlarının ana kapılarından biriydi Hatay. Ve daha sonrasında Anadolu topraklarında böyle çok fazla merkez var. Neden bu Göbeklitepe'deki kazılar bir yavaş ilerliyor, durduruldu, sonra tekrar başlarmış gibi Öyle dedik yaptı? diye arkeoloji dünyası kızıyor bize. Öyle bir şey yok diyorlar. Şimdi o zaman ben çok merak ediyorum. Tam olarak madem öyle insanlık tarihinin şu anda minimum 11 yıl geriye alınması lazım. Niye alınmadı sevgili dünya, ana akım, arkeoloji ve tarih? Niye alınmadı? Ya da ne bileyim orası bir tapınak merkeziydi de
Bir tane kap da mı bulunmadı ya? Yani tarihte der ki arkeolojide, burada bir insan yaşadıysa bir insan grubu, bir tası, bir şey, muhakkak bir şey çıkacaktır toprağın altından. Niye yok? Laboratuvar olduğu için olabilir mi? Göbekli Tepe aslında laboratuvar mıydı? Evet. Ne laboratuvarı? Melezleme. İnsan melezleme. Yani bugün yapmak istedikleri tarihte Vardı. yapılıyordu, vardı. Vardı. Biz bundan mı aslında, bak elimizde piramitler gibi bir gizem var. Ben diyorum ki yıl olmuş 2026. Hala ben piramitlerle ilgili tatmin edici bir yanıt alamıyorum ana akım tarih ve arkeolojiden. Veremez. Göbekli Tepe bulunalı çok uzun zaman oldu. Ama ben Göbekli Tepe ile ilgili de hala ana akımdan net bir yanıt alamıyorum. Bunu anlatamaz çünkü. Anlatırsa dünya tarihi birbirine girer. Ve o dediğim, bak şimdi bu dediğimiz kendini sözde elit zannedenler sadece bunu değil, tarihi anlatımını hepsini kontrol ediyorlar. Şimdi insanlar şurada şunu diyecek. Ya adamla bunları anlatıyorsun, bu kadar kötülük olmuş. Peki Yüce Rabbim buna niye bir şey yapmamış? Yüce Rabbim buna bir şey yapmış. Yapmaz olur mu? Peygamberler indirmiş. Kutsal kitaplar indirmiş. En son Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap indirmiş. Ve bugün yaşayacaklarımızı, geçmişte yaşananların hepsini yazmış. Ve oraya demiş ki ben sana bir akıl verdim. Kur'an'da ilk ne diyor? Oku. Ben sana bir akıl verdim. Rabbim bizi kukla diye yaratmamış ki. Akılla, kendinden ruh üfleyerek üstün bir donanımla yaratmış. Sen bununla birlikte artık bu şeytani akla karşı gelemiyorsan o da bizim sınavımız. Doğru. Yani elimde bütün veriler var. Elimde tüm kurtuluş reçeteleri var. Ama ben o reçetelere bakmayı reddediyorum. Ben şu anda böyle kaydırıyorum. Valla Kur'an-ı Kerim'le ilgili verdiği mesaj Ramazan sadece oruç ayı değil, Kur'an-ı Kerim ayı. Ben çok önemsiyorum. Haydi izliyor musunuz? Bitirin videoyu, hemen açın, okuyun. Kendi sesinizle okuyun diyor. Bak o çok önemliydi. Orada o titreşimi mi açığa çıkartıyoruz Evet. aslında Damla? O başka bir frekans sistemidir. Kendi başına Kur'an-ı Kerim'i açıp dinlemek de Frekans sesin eve sistemidir, yayılması da doğrudur. değil mi? Evet, esmalar temel ana koruyuculardır. Tek sorun şu, insanlara, her insana göre, şimdi her insanın kendi bünyesine kayıtlı bir esma vardır. Bir esma donanımı vardır. Şimdi yanlış titreşimler sağlandığında sen sıkıntıya girebilirsin. O esmanın kutsal olmadığından değildir. Şöyle düşün, pişmiş bir yemeği daha çok altını açıyorsun. O yüzden şunu da rica ediyorum. Peynir ekmek gibi esma dağıtıyorlar. Bilmedikleri için ana temayı dağıtıyorlar. Her verilen esmayı herkes okuyamaz. Aman dikkat. Aman dikkat, nereden nerelere geldik. Yok, Ferda, hepsi biz- ilintili Damla, Evet. ilintili. O yüzden Ahmet'in, Mehmet'in, Ayşe'nin, Fatma'nın anlatmaya çalıştığı din değil. Yüce Rabbim her birimize indirmiş. Doğru. Başucu kitabı olmalı. Zaten bunu yapmaya çalıştıkları için insanlarla Kur'an arasına birilerini koymaya çalıştılar. Mesafe koymaya Seni çalışıyorlar. ana mesajdan uzak tutmak Seni için. ana mesajdan uzak. Çünkü sen o ana mesajı anlamaya çalıştıkça resmen katman gibi açılacak. Ve içindeki o Allah'ın bize üflediği saf nur titreşime geçmeye başlayacak. Hadi bakayım ondan sonra bir frekans gelsin de seni bozsun da falan da filan da. Damla şimdi ana uzmanlık alanında hani astroloji olduğunu da düşünürsek diğerinin yanı sıra tarihçi kimliği de var efendim kendisinin öyle şeyi 10 parmağında o marifet insanlardan Damla. Şimdi mesela sen nasıl astroloji ilmini hayra kullananlardan birisin. Daha yayına otururken dedi ki aman Mart ayındayız dedi. Sakın öyle dedi fevri hareketler yapmayın. Bilhassa dedi içinize dönün. Huzur, sakinlik. Çünkü gökyüzü dedi alarm veriyor bu ara. İçinize dönün. Ama bu şeytani yapı da aynı ilmi kullanıyor değil mi? Tabii ki. Ben şimdi Instagram'da ya da konuşanlara baktığımda aralarından seçiyorum. Ben diyorum ki tamam senin neye hizmet ettiğin belli oluyor. Tabii. Anlıyorsun. Tabii çok net anlaşılıyor. Gerçekten bu ilimsel ve bilimsel disiplinler bütünüdür astroloji. Bunu gerçekten bilen, temelini bilen insan onu oradan çeker alır. Ya da kendini şeytani tarafa hizmet ettiğinin farkında bile değil. Çünkü eğitim aldığı kişi 2 yıl, 1 yıl bir şeyler vermiş, salmış onu ortaya. O zannediyor ki iyi bir şeyden bahsediyor. Resmen negatif pompalıyorlar. Resmen negatif titreşim pompalıyorlar. Bir de şimdi başladı. Bu yapay zekaya işte haritamı oraya baktırıyorum, öyle yapıyorum. Bir an çok ilginç. Ben mesela oturdum.
Denedim. Birilerinin haritasını yazmadım. Günün transitinin tarihini yazdım mesela. Gezegenlerin burçlarını bile, oldukları konumu bile aynı bilmiyor. Yapay zekayı astrolojiyle henüz tam olarak entegre edemediler. Yanlış şeyler ya da bilerek yanlış söylüyor. Olabilir. Bak o da olabilir. Manipüle de edilmiş olabilir. Onu bilemem. Ama kendileri mesela bir şeyi başlatacaksa 28 Şubat'ta başladı İran operasyonu. Evet. Bu onlar tarafından sıradan seçilmiş bir tarih asla değil. değildir. Bak şöyle diyebiliyor söyleyeyim. muyuz? 17 çok basit bir matematiği var. 17 Şubat'ta 28 derece Kova'da güneş tutulması oldu. Bak 17 Şubat 28 derece Kova'da güneş tutulması oldu. 28 Şubat'ta Mars 28 derece Kova'ya geçtiğinde operasyon başlattılar. Yani O tetikledi. Bu adamlar bu göksel konumları kullanıyor. Bu Göbekli Tepe'de, piramitlerde, Karahan Tepe'de. gökyüzü hep var. Aklına gelebilecek o tüm kadim yapıların hepsinin yukarısına baktığında belli yıldız sistemleriyle hizalanmış olduğunu görüyorsun. Hepsinde ama yıldız sistemlerine hizalanmışlar. Ama hala ana akım tarihdesin ki Sümerliler yazıyı buldu. Bir Allah kulu dememiş ya. Sümerliler yazıyı bulmuş da ne yazmış? İşte Amerika'nın, ABD'nin peşinde olduğu bu metinleri yazmış. Bu metinleri yazmış adamlar yazıyı bulup. Ama bize öyle anlatıyorlar ki sanki yazıyı bulup çizgi çizmişler. Hayır. Adamlar oturmuş insanların DNA'sıyla nasıl oynandı, yarı tanrıcılık oynayan varlıklar neydi, dünyada ne yaptılar? Bunlar yazıyor ya Kumran yazıtlarında. O yüzden de diyor ki insana senin maksimum geçmişin 10.000 yıl diyor. Yeter İşte diyor. şu tarihte de yazıyı buldun, işte matematik şu tarihte bulundu falan filan. Ama yazıyı bulduktan sonra da ne yazmışlar diye sorma diyor. Sormuyor tabii. Çizik attılar diye düşünsen ona devam et diyor. Ya Elam Afganistan'da petrol bölgesidir bu arada. Oranın altında zamanında oraya girdiğinde İngilizler 1910'lardan bahsediyorum. Oranın ilk petrol hattını kurduklarındaki BP'dir, günümüzün BP'sidir bu arada. Onun altında kadim Elam ziguratları ve metinleri bulundu. Ve hala bir tanesini çözemediler. Bir yazım stili var. Hala ne olduğunu bilmiyorlar. Hala araştırma altında. Ya Nasıl sonlandıracağım bilemedim. Çünkü bir sindirmeye çalışıyorum bir taraftan dinlediklerimi. Sizin de aynı bakış açısıyla dinlediğinizi biliyorum. Ama elimizde netlikle şu var. Yani evet şu an sindirme aşamasındayım da Damla bize çok önemli bir şeyi hatırlattı. Bak Kur'an ayındayız. Kur'an-ı Kerim'e sarılacağız. Allah'ımızdan başka hiçbir güç, kuvvet, kurtarıcı yok. yok. Şeytani düzenle de sadece ona inanıp sığınarak, onun gönderdiği mesajı sahiplenerek kurtulabiliriz. Doğru mu söyledim? Doğru ve şu eğer titreşimimizi yükseltirsek bu manada korku frekansından kurtulursak hayatınıza istediğiniz bolluk, bereket, refah her neyse onu da çekersiniz. Korkuyla onların bize göstermek istedikleri şeyleri okuyarak ve bakarak negatif ve düşük frekansta kalırız. Hastalıklar, savaşlar, maddi hiçbirini bitiremeyiz. Evet, bu onların açtığı bir savaş ama biz de o savaşta ruhumuzla, nurdan ruhumuzla var olmak zorundayız. Savaş başladı mı? Başladı. Ama onların gösterdiği gibi değil. Dijital frekanslarla başladı. Frekans ve titreşimlerle başladı. O yüzden Ayşe'nin, Fatma'nın, Ali'nin bilmem nenin dediğine değil. Kur'an-ı Kerim Rabbim tarafından her bir kula indirilmiştir ve aramızda onunla koydukları tüm o insan aracıları çıkarıp kendiniz okuyun. Defalarca okuyun. Bakın gelecek. Anlamı ne demek istediği gelecek. Damla, sonrasında daha çok konuşacaklarımız var. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Yine yani benim adıma gerçekten çok aydınlatıcı bir program oldu. İnşallah izleyicimiz için de öyle olmuştur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.